Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün katı yağsız, çok lezzetli, kıyır kıyır şahane bir kurabiye tarifim var. Sadece sıvı yağla yapabileceğiniz çok kolay, ekonomik bir kurabiye tarifidir. Beyaz çikolata, Hindistan cevizi ve kakaolu kurabiyenin uyumu gerçekten şahane oldu. Özellikle çocuklarım çok sevdi. Siz de sevdikleriniz için mutlaka tarifimi deneyin. Çok beğeneceğinize eminim. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bir çay bardağı toz şeker ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir çay bardağı mısır nişastası ekleyelim. Kurabiye tariflerimde genellikle nişasta olduğu zaman mısır nişastası tercih ediyorum. Buğday nişastasını sütlü tatlılarda tercih ediyorum. Çünkü kurabiyelerinizde mısır nişastası daha kıyır, daha taze ve uzun süre bayatlamamasını sağlamaktadır. O yüzden tüm kurabiye tariflerinizde nişasta ekleneceği zaman mutlaka mısır nişastasını tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu malzemelerimi çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Karışımımı tamamladıktan sonra 2,5 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. Bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve bir çay kaşığı hamur kabartma tozunu ekliyorum. Son olarak 2 su bardağı unumu ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 2 su bardağı un tam yeterli geldi. Bu aşamada tüm malzemelerimizi güzelce öncelikle spatula yardımıyla karıştıralım. Daha sonra elimizde güzelce bir kıvam alana kadar yoğuralım. Kurabiye hamurum istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru olacaktır. Sizlere yakından kurabiye hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde olduktan sonra kurabiye hamurunuz hazır demektir. Şimdi kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım ve silindir şeklini verelim. Gördüğünüz gibi elimle öncelikle silindir şeklini veriyorum. Sonra üzerine hafifçe bastırarak düzlüyorum. Eğer kalın yaparsanız büyük, kalın görüntüde kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha ince yaparsanız daha bisküvi formunda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurumdan parçalar kopararak bu şekilde birkaç adet hazırladım. Sonrasında çatal yardımıyla üzerinden çizikler oluşturuyorum. Çatal yardımıyla çizikler oluşturduktan sonra bir bıçak yardımıyla parça parça kurabiye hamurlarımı kesiyorum. Bu aşamada istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Daha büyük veya daha küçük, daha uzun, daha kısa boyutlarda oluşturabilirsiniz. Ben dikdörtgen formunda olacak şekilde biraz uzun olarak bıçak yardımıyla kestim. Tamamen zevkinizde kalmış. Dilerseniz çubuk formunda da bu şekilde çizikler oluşturduktan sonra tam ortadan kurabiyelerinizi kesip bu şekilde de dilim dilim kesebilirsiniz. Öyle de çubuk kurabiyeler elde edebilirsiniz. O şekilde de sunumu çok güzel oluyor. Tamamen zevkinize kalmış bu aşaması açıkçası. Kurabiyelerime şekil verdim, hazırladım. Şimdi yağlı kağıt seriyle fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 28 adet kurabiyeler elde ettim. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri hafif çatlayana kadar pişirelim. Ben 10-12 dakika aralığında pişirdim. Herkesin fırınına göre, ısısına göre bu değişkenlik gösterebilir.
Kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi pişti. Hemen uç kenarlarını öncelikle eritmiş olduğum beyaz çikolataya batırıyorum. Daha sonra Hindistan cevizine batırıyorum. Kurabiyelerimizin uçları bu şekilde beyaz çikolatalı Hindistan cevizli olmuş oluyor. Beyaz çikolatamızı eritmek için öncelikle bir cezvenin yarısına kadar su dolduralım. Ocağımızın altını kısık ateşte açalım. Cezvemizin üzerine bir kasenin içerisine beyaz çikolatalarımızı ekleyelim. Toplamda 70 gram beyaz çikolata kullandım. Cezvemizin içerisindeki suyumuz kısık ateşte yavaş yavaş pişene kadar üzerindeki çikolatayı eritecektir. Böylelikle benmari usulü çikolata hazırlamış olacağız. Çikolatalarımızı benmari usulü erittikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve beyaz çikolatamızı biraz koyu kıvamdan açalım. Sonrasında beyaz çikolatanız hazır demektir. Eğer beyaz çikolata yoksa dilerseniz uç kısımlarını sütlü çikolatayla da ya da bitter çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Çikolatayı sevmiyorsanız alternatif olarak reçelin suyuna batırarak da bu işlemi yapabilirsiniz veya marmelatlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Marmelata batırıp sonra Hindistan cevizine bulayarak da hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz bitene kadar bu işlemi yapalım. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Yakından da gördüğünüz gibi hem göze hitap eden hem de damağınıza hitap edilecek çok lezzetli kurabiyeler oldu. Gerçekten az malzemeli, sıvı yağla yapabileceğiniz en güzel kurabiye tarifi diyebilirim. Hemen sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır, yoğun lezzette kakaolu kurabiyesi muhteşem oldu. Kenarlarında da beyaz çikolata ve Hindistan ceviziyle uyumu gerçekten şahane, denemeye değer bir kurabiye tarifidir. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız hiç tarifimi denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.